Şöyle, aslında böyle bir şey var. Mesela ben eğer onu tanımadan çağırsaydım buraya, yani bilmeyen, belki bilmeyen biri olarak beni görüyor. Arkadaşlar herkese merhaba. Yeni bir video ile beraberiz arkadaşlar. Bugünkü videomuzda önemli bir vaka var. Yani önemli bir davet olacak. Bu davette gelecek olan bir tane istikbari bir yaratık var. İstikbari dediğim istihbaratçı bir yaratık. Şöyle bir şey var. Papa'nın bir toplantısı var. Metafizik toplantısı. Bu metafizik toplantı hakkında neler yapılacak? Bunun hakkında bilgi alacağım. Çünkü çok değişik şeyler dönüyor. Öyle şeyler dönüyor ki, öyle planlar dönüyor ki ne olduğunu öğrenmemiz lazım. Bunu öğrenmek için biz de bir istihbarat cinini çağıracağız. İstihbaratta gidip oradan ne olup ne bittiğini her şeyi bize söyleyecek. Her şeyi bize söyleyecek. Şimdi bir istihbari kitabım vardı benim. Yani istihbari yaratıkları oradan çağırdığım bir kitabım vardı. Bu kitaptan şimdi bir davet yapacağım. Yapacağım davet çok basit. Gelen davetli istihbarat yaratığı. Yani istihbarat dediğim haberci bir yaratık. Bu yaratık çalışma sonucu buldum bu yaratığı. Öyle rastgele seçmedim. Çünkü rastgele olursa olmaz. Rastgele seçmedim. Bakalım geldiğinde bize neler anlatacak. Çünkü öyle bir şey var ki, öyle bir toplantı var ki bu toplantıda bir şeyler yapılacak. Bir planlar yapılacak. Ne yapılacak bilmiyoruz. Bunu çözmek için hemen davete geçeceğim ve bakacağız bu toplantıda neler yapılacak, neler edilecek hep beraber göreceğiz. Bismillahirrahmanirrahim. La yadru ma ismin şeyin fil ardı ve fis semai ve huve semil alim. Bismillahirrahmanirrahim. La yadru ma ismin şeyin fil ardı ve fis semai. Bismillahirrahmanirrahim. La yadru ma ismin şeyin fil ardı ve fis semai ve huve semil. Arkadaşlar koruma duasıdır. Koruma duasını sabah 3 defa, gece yatmadan önce 3 defa okuyun. Rabbim Zülcelal sizi kazadan, beladan, kötülüklerden, her türlü fenalıklardan korur. Şimdi aklıma bir yorum geldi. Sizin yazdığınız yorumların hepsini okuyorum. Bir tanesi şöyle yazmış. Demiş ki her konuşmanda sık sık göz hareketi yapıyormuşsun. Göz dediği de bu herhalde. Şu. Böyle yapıyorum yani. Diyor ki sen birine mesaj mı gönderiyorsun? Tamam, işlem tamamdır. Ben millete işte mesaj atıyorum falan bir şey. Ya neyse. Neyse, benim yerime siz söyleyin. Ben bir şey söylemeyeceğim. Bu bir mesajmış. Böyle yapmak, böyle konuşmak, böyle yapmak bir mesajmış. Ya mesaj olsa zaten açık açık buradan kendim söylerim neyin mesajı. Kime ne mesaj gönderiyorum. Yani işlem tamamdır. Ben işte yapıyorum. Ya arar söylerim. Böyle bir saçmalık var mı ya? Neyse. Hemen davete başlıyorum ve istihbarat yaratığını çağıracağız. Bu istihbarat yaratığı dediğim kötü bir şekilde de gelebilir, farklı bir şekilde de gelebilir bilmiyorum. Bize saldırmazsa çok iyi olur ama çok güzel şeyler anlatacağımdan eminim. Çünkü yardımcılarımla yaptığım istişarede gelecek olan yaratığın gerçekten bilgili biri olduğu ve çok bilgiye sahip olabileceği şey var, bilgisi var. Bakalım ne olacak. Hemen davete başlıyorum. Evet, davet açık şu an. İstihbaratçının daveti açık. Bakalım nasıl bir şey gelecek? Acaba görünecek mi, görünmeyecek mi? Bazı istihbarat yaratıklarının, yani gelen davetlilerin, bazı istihbari yaratıkların, çağrılanların çoğu görünmüyormuş. Görünmeyip konuşuyorlar. Normalde bireysel davetler çok kolay. Bireysel davetler kolay ama bu davetler de zor.
Nedeni ise şöyle, bireysel davette görünmeden de konuşabilirsin. Yani bir şekilde kulağına söylerler, aynı yardımcılarım gibi. Şimdi yardımcımın davetini yapmadan istediğim şeyi sorabiliyorum. Ama onlarda da öyle. Onlarda mesela daveti yapıp bir şekilde kendine bir şey söyletebiliyorsun. Bunu yapmak aslında kolay. Ama böyle davetlerde zor. Ne olacak, nasıl gelecek, ne yapacak? Hiçbir bilgimiz yok bakalım. Bakalım nasıl gelecek. Bugün yalnızım, Poyraz yok. Poyraz böyle ara ara olmayabiliyor maalesef. Burada olduğu zaman daha iyi oluyor. Onun aslında onun eğitimi için, onun aldığı bilgiler için de iyi oluyor da bakacağız artık. Davetlerin ağırlığı şu an var. Bakalım bu toplantı neyle ilgili? Bu toplantı hakkında neler söyleyecek? Bakalım bize bir şey diyecek mi acaba? Ya da bizim düşündüğümüz gibi bir şey değil mi? Ne olacağını göreceğiz. La ilahe illa ente subhaneke inni kuntu minez zalimin. La ilahe illa ente subhaneke inni kuntu minez zalimin. La havle ve la kuvvete illa billah. 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 Evet. Davetli. Burada bakalım görünecek mi? Evet, gelmiş. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Ey davetli, seni buraya bilgi almak için çağırdım. İstihbarat için çağırdım. Yeni yapılacak bir toplantı var. Bildiğin üzere bu toplantı için çağırdım. Bize toplantı hakkında bilgi verebilir misin? Toplantı hakkında bilgi istiyorum. Gitti. Aslında hiç de şaşırmıyorum. İlk gittiğini bu aralar şöyle. Gelen davetliler normalde şu aralar sık böyle gelip gitmeye başlıyorlar. Çünkü bilgi mi arıyorlar, bir şey mi yapıyorlar bilmiyorum. Aynı bundan önceki davetli gibi. Belki de şöyle ürkütmemek için mi ya da gerçekten bize bilgi verecek diye mi bundan önceki davetlinin şeklinde geldi. Selam veriyorum, selam almıyorlar ya. Bu nasıl iş? Bir de şöyle bir şey var. Yanında biri olduğu zaman pek nadir konuşuyorlar. Yani düzgün bir şekilde, rahat bir şekilde konuşamıyorlar. Ama ben gene de çağıracağım ve bakacağız ne diyecek bize, neler söyleyecek göreceğiz. Davetli. Burada olman sadece istihbari amaçtır. Yani amaç senden bir şeyler öğrenmek. Başka bir şey değil. Amaç senden sadece bir şeyler öğrenmek. Allahu Ekber. Ey davetli. La ilahe illallah. Allahu Ekber. Ey davetli. Seni bilgi amaçlı çağırdım. Sakın saldırmaya kalkma. Ey davetli. Evet, şu an buradasın. Seni hissediyorum. Buradasın. La ilahe illallah. Subhaneke. La ilahe illallah. Subhaneke. Evet, şu an karşıda aslında. Bakın ışığı çok gerçekten de yükseltmişim. O yüzden gözüküyor normalde de. Sehpaya gene çarptım. En sonu bu sehpayı ben kıracağım da. Ya üstüne düşeceğim ya bir şey olacak.
Ay. Evet davetli. Seni çağırmamın sebebi Papa'nın yapacağı toplantı. Bu toplantı hakkında senden bilgi istiyorum. Beni yine çağırdın. Ama bu kez soruların daha ağır. Dünyanın en sessiz yerlerinde bile yükselen bir isim var. Papa ne kadar masum görünse de gölgelerin altında dönen planlardan habersiz değilsiniz. Habersiziz. Nasıl habersiz değilsiniz? Nasıl bir plan dönüyor? Onu soruyorum. Yani senin bize söyleyeceğin sadece bu planlar. Nasıl bir planlar yapılıyor? Bahsedersen sevineceğim. Sen ve insanlar görünene inanırsınız. Ama ben perde arkasını görürüm. Davetle şu an senin zaten nasıl bir görev yaptığını biliyorum. Perde arkasını, önünü, her şeyi bilirsin, biliyorum. Benim sadece sana sormak istediğim ve senden istediğim bu davet, bu toplantı neyle ilgili? Bu toplantıdan bana haber ver ve bilgi ver. Başka bir şey istemiyorum. Yani kendini övüyor, başka bir şey değil. Kendini övüyor. Ben bilirim, ederim. Tamam, bilirsin. Ha şöyle, aslında böyle bir şey var. Mesela ben eğer onu tanımadan çağırsaydım buraya, yani bilmeyen, belki bilmeyen biri olarak beni görüyor. Benim aslında onu tanıdığımı, onu bildiğimi bilmiyor. Aslında bu şekilde davranması çok normal. Ve normalde benim şu ışıkta var ya, onu görmemem lazım ama nasıl görünüyor? Beni diyor, daha beni yine çağırdın, tekrar çağırdın. Acaba bu gelen önceki miydi? Yani bu videodan önce kanala yüklenen video var ya, en son yüklenen video. Bu kuraklık hakkında bir şeyler söylüyordu ya. Kuraklık hakkında bu püskürtülen, bulutlardan püskürtülen şeyler. Bulutlardan püskürtülen şeyler. Arkadaşlar bakın. Şimdi ne kadar da deseler ki bulutlardan püskürtülen şeyler zararsız. Yok işte, bulut toplamak için zararlı. Şimdiye kadar yıllardır zeytinyağı zararlı dediler. Ayçiçek yağını faydalı dediler. İşte evime zeytinyağı sokmam. Zeytinyağı kalp ve damarları tıkıyor dediler. Bakın, insanlara bunları dayattılar. Ne oldu? Zeytinyağının faydası sonradan öğrenildi. Yüzyıllardır Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zeytin ağaçlarının bereketli olduğunu zaten söylüyor. İşaret ediyor. Bereket olan, sağlık olan zeytinyağını kötülediler. Şimdi de faydalı zannettikleri şeyler, uçaklardan ne yediği belirsiz püskürtmelerle, ne olduğunu biliyoruz mu? Yurt dışından gelen şeyler bulutların arasına yıkılıyor, sıkıyorlar. Yok püskürtmeymiş, yok tuzmuş, yok iyonmuş, bilmem neymiş. Bunlar ne ya? Bunlar ne? Bunlar hepsi birer plan. Bakın, bunlar hepsi birer plan. Bu planın parçası olmamak için her şeyi öğreneceğiz. Herkes bilgilensin ya. Herkes bilinçlensin. Konuştukça konuşmuş oluyoruz. Yani ben konuştuğum zaman konuşmuş oluyor. Çok gevezelik yapıyoruz ama mecbur gevezelik yapacağız. Mecbur bazı şeyleri göstereceğiz, bazı şeyleri. Bakalım. Şimdi bu gelen davetli hakkında pek bir bilgim yok aslında. Yani ne kadar güvenilir, ne kadar değil onu da bilmem. Ama istihbari kitapta olduğu için mecbur güveneceğiz. Yapacak bir şeyimiz yok yani.
çağırıyoruz ama iyi veya kötü, doğru veya yanlış bir şeyleri duyacağız. Yani 10 tane kelimeden illaki 7-8'i doğrudur yani bunun. Çünkü bu davet kolay değil. Kolay olan hiçbir davet yok. Zor olduğu için ben bu davetin doğru şeylere gideceğini umuyorum. Toplantıda neler olacak aslında? Bu toplantı boyutta olsa boyutta giderdim. Boyutta olmayacak. Bir büyücülerle artık kimlerle arasında bir toplantı yapılacak. Bir plan var. O plan nedir? Büyük plan devreye mi giriyor? Nasıl bir plan onu da bilmiyoruz. Bakalım hele de olacak. Bize bir söylesin de. Geldi kendini övmekten başka bir şey söylemedi. Evet davetli. Madem ki her şeyi biliyorsun, geldiğin zaman bize bir şeyleri göster ve bir şeyleri söyle bakalım. Ne olduğunu öğrenmek istiyoruz. Bu planların ardı arkası nedir? Yapılan planlar ne ile ilgilidir? Evet, davetli. Davetli. Sen demek benim bildiğim ve tanıdığım bir davet üzerine geldin. Bize plan hakkında bir şeyler anlatacak mısın? Ne söyleyeceksin? Papa'nın etrafında dolaşan karanlık bir fısıltı var. Tanıklık ettiğim kadim çağlarda bile bu kadar büyük bir gerginlik olmamıştı. Evet, onun adıyla yapılacak olan toplantı sizin sandığınız gibi kutsal değil. Tam tersine açılacak kapının anahtarını taşıyor. Biz de zaten onun kutsal bir şey yapmadığını biliyoruz. Kutsal bir şey yaptığına inananlar inansın. Bizim öyle bir düşüncemiz yok. Zaten kutsal olan şeyler bellidir. Peki, toplantının asıl amacı nedir? Planları basit. Gökyüzüne bakan milyonlar aynı anda bir işaret görecek. Bir işaret mi? Ne bu işaret? İşaret ha. Allah Allah. Bir işaret görecek ya biz. Acaba bu işaret şeyle alakalı olur mu? Atlas. Atlas'la alakalı olur mu? Kote'nin şapkası var ya. 3i Atlas. İşaret dedikleri. Ya bir komplo teorisi var aslında şöyle bir şey var. Bahsettikleri gezegen dünyaya yaklaşan şey artık uzay gemisi diyorlar. Biz ne diyoruz ona? Ben önce Kote'nin şapkası dedim. Sonra Şimbil dedim ne bileyim. O gelen her neyse o nesne güya işte denizlerden birine düşecek. Bu okyanus olabilir. Ama büyük bazı araştırmalar Akdeniz gibi gösteriyor. Ama öyle bir şey olursa var ya çok büyük bir felaket olur ki öyle bir şey olacağına pek inanmıyorum da. Bilmiyoruz yani neler olacak. Sorduğumuz zaman çoğu davetli dünyaya uzak bir şekilde gideceğini söylüyor. Uzak bir yere. Yani dünyaya fazla yaklaşmadan geçeceğini söylüyor. Ama ne olacağı tam olarak belli değil. Birçok davetli de dedi ki hiçbir zararı olmayacak. Sadece metafizik etkisi olacak. Benim düşüncem de o şekilde. Metafizik etki olabilir. Sadece metafizik etki. Bunun tek şeyi bu. Metafizik etki de bakın bunlar var ya metafiziği o kadar iyi kullanıyorlar ki büyüdü, metafizikte uzmandı bilmem neydi. Bunun yanında kaç tane uzman var biliyor musunuz metafizik uzmanı? Hepsi de aslında hepsi de yarı büyücü. Yani tam metafizik olarak değil. Biz metafizik olarak yapıyoruz ama her
her şeyi kılıfına uydurarak yapıyoruz. Yani uydurarak dediğim, yanlış bir şey yapmamak için elimden geleni yapıyorum. Ama onlar yanlış bir şey yapmak için her şeyi yaparlar. Her şeyi de gösteriyorlar. Davetli bir karartı gördüm şurada da. Bakalım. Davetli. Ey davetli. Ey istihbari davetli. Bakın bu bize çok şey anlatabilir. Demek ki gitti geldi, bir şeyleri öğrendi ve bize geldi söyleyecek. Büyük ihtimal öyle. Gökyüzünde bir şey çıkacakmış. Herkes gökyüzüne bakacak. Gökyüzünde olacak olan şey ne? Tam onu söyledi, gitti, kayboldu. Öyle bir şey ki tam heyecanlı yerinde bir bakıyorsun kayboluyor. Gökyüzünde en son ne demişti? Davetli. Neredesin davetli? Milyonlar diyor. Aynı anda gökyüzüne bakacak ve bir işaret görecek. Bu işaret nedir ya? Bakın şurada. Sanki davetli burada. Sanki davetli burada. Ya da ben öyle hissediyorum. Tam olarak anlamıyorum da. Artık çünkü ilk başlarda çok hissediyordum. Davetlerin olup olmadığını çok iyi anlıyordum ama şimdi ne oluyor? Şimdi fazla bir hissiyat olmuyor. Fazla bir hissiyat neden olmuyor biliyor musunuz? Artık alıştık mı ne ya? La ilahe illallah subhaneke. Ah. Evet. Davetle hemen kayboldun. Senin anlattığın gökyüzündeki o görülen şeyler. Milyonlar gökyüzüne bakacak. Dedin. Ne olacak? Bir işaret görecek dedin. Bu işaret nedir? Bu işaret onların bilinçlerini uyandırmayacak. Aksine uyutacak. Sözde barış, gerçekte zincirdir. Onlar ışık dediği şeyi biz bağlayan gölgeler olarak biliriz. Bağlayan gölgeler mi? Ya biraz daha net konuşursan pek bir şey anlaşılmıyor. Biraz daha net söyler misin? Ne dediğini anlamıyorsun. Papa'nın yakınında 3 kişi var. Onlara gözcüler derler. Gözcüler mi? Evet. Allah Allah. Yanında 3 kişi var. Tahsit tahsit söylüyor ya. İnan ki tahsit tahsit söylüyor, inan ya. Davetli. Madem ki bir şey söyleyeceğin tamamını getir besene be. Gücüm yok, anlamadım ki. Papa'nın yanında 3 kişi var. Bunlara gözcüler derler. Şimdi ben videodan sonra bunları hepsini not edeceğim. Hepsini tek tek not edeceğim ve bu gözcülerin kim olduğunu öğreneceğim. Kim olduklarını öğrendikten sonra bu gözcülerin yapacağı her türlü, bakın her türlü büyü, işlem, metafizik saldırı ne olursa olsun bunlara müdahale etme şansım olacak. Öyle bir şey ki, öyle bir şey yapacağım ki bunlara kendi başıma bir direniş yapacağım. Direniş. Metafizik saldırılar böyle engellenebilir. Metafizik saldırılar bir şekilde böyle engellemek lazım. Onun dışında daha öğreneceğimiz çok şey var da bakmayın. Daha öğreneceğimiz çok şey var. Demek gözcüler var ha. Bu gözcüler ne işe yarıyor? Bu gözcüler tabii gözcüler biliyordu. Ve biliyor musunuz bu gözcüler geldiler biliyor musunuz? Onunla beraber geldiler. Onunla beraber geldiler, ne yapacaklarını öğrendim aslında. Birkaç yere gideceklerdi, birkaç yerde ritüel yapılacaklardı. Yapacaklardı yani birkaç yerde ritüel yapacaklar. Ritüel dediğimiz ne de biliyor musunuz? Bakın, ritüel normalde hani
Biz davet yapıyoruz ya, davet değil aslında, davet gibi değil. Ritüel biraz daha farklı. Ritüel biraz büyücülükle alakalı. Yani gene onlarda da, ritüelde de bir şeyler geliyor ama bu biraz büyücülüğe kaçıyor. Yani yöntem tarzı. Yöntem tarzı büyücülüğe. Aslında ritüelin işte yabancı dilde davet anlamında. Bizdeki davet, mesela ben burada yazıyorum. İşte istihbaratçının daveti. Bunu İngilizceye veya Almanca'ya çevirdiğin zaman, davet yazdığın zaman sanki hani istihbaratçı yemeğe davet edilir ya. Böyle yemeğe davet edilir, eve davet. Hani onun o anlama geçiyor. Yani manasını kaybediyor biraz. Çağrı anlamında diyelim. Çağrı anlamında diyelim. Allahu Ekber. Böyle geç geldiği zaman da yarım yarım olduğu için şimdi peş peşe konuşsa her şeyi aklımda tutacağım. Bakın gökyüzünde bir işaret gelecekmiş. Şu aklımda kaldı. Tamam. Bir işaret var. Peki sonra ne olacak? Şimdi dedi ki yanında 3 tane biri var yani 3. Bunlar büyücü. Bunlar gözcü. Gözcü dedi. Ona yataklık yapanlar işte. Bakın burada ne isim veriyorum, isim vermiyorum. Bir. Kimden bahsettiğim tam olarak anonim kalıyor. Yani mesela bir hoca diyorum. Kendi kendime böyle diyebilirim. Bir tane hoca. O da hoca, o da onların hocası. Şimdi kimden bahsettiğim belli değil. O yüzden burada anonim olarak konuşuyorum ve siz anlıyorsunuz kimden bahsettiğimi. Bakın Bazilika hakkında çok önemli şeyler var. Bu önemli şeyler tarihi doku hakkında, tarihi kalıntılar hakkında yeni bir çalışma yapıyorlar. Orada bir kazı çalışması başlayacak. Büyük bir kazı çalışması başlayacak. Güya tarihi ortaya çıkaracaklar. Ama yabancılar da bu işin içinde. Yabancı arkeologlar. Orada neler bulunacak, neler edilecek şu an araştırmaya başladılar ve kitabın araştırması gizli bir şekilde yapılıyor. Bu kitabı biraz zor bulurlar. Biraz zor ama çok da yani kendime güvenmiyorum yani şöyle bulamayacaklarını iddia etmiyorum. Olur da bulabilirler. El elden üstündür. Bilmiyorum belki de bulurlar ama bizim tüm ümidimiz bulmamaları yönünde. Birçok plan var, birçok plan. Allah Zülcelal bu planlarını başarına çevirsin. Başarına çevirsin. Ya insanoğlu şöyle. Biz, onlar nasıl ki kendi bir amaçları var değil mi? Bir bayrakları var, taşıyorlar. Biz de kendi bayrağımızı taşıyalım ya. Millet şöyle, benim bu anlattıklarım çok kişinin zoruna gidiyor. Neymiş diyor onlar. Sen diyor burada din kötülemesi yapıyorsun. Ben burada din kötülemesi yapmıyorum. Bana diyorlar sen din kötülemesi yapıyorsun. Kendi dinini güzel gösteriyorsun. Benim dinim tabii güzel. Benim dinim şöyle. Son din, İslam dini son din. Yani aslında son din de İslamiyet zaten. Baştan sona İslamiyet var. Yani son uyulacak kuralların olduğu anayasa, dini anayasa Kur'an-ı Kerim. Var mı ötesi? Sen diyor dinleri kötülüyorsun. Diğer dinler gözümde sıfır. Şunu anlamıyorlar. Bakın Tevrat, İncil, Zebur, Kur'an-ı Kerim. Allah Zülcelal hepsinde tek şeyi söylemiş. Yani tek yolu bütün kitaplarda söylemiş. Aslında her şey aynı kapıya geliyor. Aynı kapı. Son peygamber geldi, son kitap geldi Kur'an-ı Kerim. Kur'an-ı Kerim'de her şey açık açık belirtildi artık. Tahribata uğramış kitaplar var. Ben üzülüyorum da tahribata uğramışlara inananlar, tahribata uğramış kitaplara inananlar. Düşünün mesela bir fakültede okuyan birini düşünün. Bir tıp kitabı okuyor ve bu tıp kitabı tahribata uğramış. Nasıl büyük bir vahşet olur değil mi? Çok büyük bir yanlış olur. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed. Allahümme salli. Davetli bayağı gecikti ya. Davetli. Bu gelen 3 kişi kim? Bu yanındaki 3 gözcü. Bunların amacı ne? Ne yapıyorlar?
Sen de bir şey söylüyorsun. 5 şey söylemiyorsun. La ilahe illallah subhaneke kütümüne söyleme. Ey davetli, ey davetli. Bakın uzaklaşıyorum. Bir ağırlık çöküyor. Yaklaşıyorum. Bakın şu an o ağırlık yok. Bir karın ağrısı gibi bir şey oluyor ama. Ah, davetle bayağı geç geliyorsun. Bu istikbarilerin hepsi böyle mi? Gidip bir şeyler mi öğrenip geliyorsun? Ne yapıyorsun anlamadım. Ne olduğunu söylemedin. Papanın yakınında 3 kişi var dedin. Onlara gözcü derler. Neymiş yani bu gözcüler? Evet. Papanın yakınında 3 kişi var. Onlara gözcü derler. Asıl oyun onların elinde. Onlar davayı taşırlar. Kararları yönlendirirler. Ama kimse onların gerçek yüzünü görmez. Nasıl gerçek yüzünü? Ben biliyordum zaten. Bu iş tek kişiyle yürümez. Bu işi tek kişiyle yapmadıklarını biliyordum. Demek onlar, yani işin arkasında başka kişiler var. Demek ki maşa belli, tutan belli değil mi? Herkes belli mi? Evet. Gerçek yüzünü görmezler çünkü gerçek yüzleri yok. Onlar eski bir metindeki şu sözle tarif edilirdi. İnsan suretinde doğmayanlar insanlığın kaderini taşırlar. Nasıl yani? İnsan suretinde doğmayanlar insanlığın kaderini mi taşır? Davetli ne diyorsun sen? Ya ne diyor bu davetli? Ne kadar dostane bir şey değil mi? Çok dostane biri. Çok dostane biri davetli. Of. Ay. Aslında çok önemli şeyler söylüyor. Çok önemli şeylerden bahsediyor. Bu 3 kişi aslında var ya, mevzu o kadar büyük ki mevzu şu an bu araştırmadan daha büyük. Bu mevzu bu tek başına olmaz. Benim de yardıma ihtiyacım var. Bu işler tek başına olmaz. Sadece ne olur izleriz bakarız. Elimizden geldiğince bir şeyler yapmaya çalışırız. Ama elimizden bir şey gelmiyorsa da ne yapacağız? Elimizden bir şey gelmiyorsa ne yapacağız? Bu davetliler istediği kadar gelsin gitsin. İstihbari bir şeyler anlatsın, bir şeyler söylesin. Bir işe yaramadıktan sonra ne işe yarayacak? Müdahale etmedikten sonra ne işe yarayacak? Ne işe yarayacağını bilmiyorum. Elimden geldiği kadar engel olmaya çalışacağım. Ama nasıl engel olacağız, ne kadar olacağız? Ben de yoruldum gerçekten. Yoruldum. Ya şöyle yapacağız, sonuna kadar gideceğiz. Zaten benim planım hep devamlı, sonuna kadar gitmek. Ama şöyle bir şey de var. Bazen de diyorum ki, sonuna kadar niye gidiyorsun? Gene macera peşinde git. Tamam, macera peşindeyim ama bu da bir macera. Ve şöyle bir şey var. İşler çok farklı yönlere gidiyor. Çok değişik yerlere gidiyor. La ilahe illallah subhaneke. La ilahe illallah subhaneke. Ey davetli. Ey davetli. Gel de söylediklerini bitir. Neler olacak söyle bize. Neler olacağını söyle davetli. Bize neler olacağını söyle. Bakar mısınız ya nelerden bahsediyor? Bu davetli tam bir istikbari bir yaratık. Yani ben sık sık bunu çağırabilirim. Kendi yardımcılarım gibi. Aslında bunu yardımcı mı yapsam?
Her şeyi çok güzel anlatıyor. Bununla ilgili çok şeyi çözebilirim aslında. Mesela bazı programlar var. Çözemiyorlar. Televizyonlarda çıkıyor bazen. Bu davetliyle çözebilirim. Ben inanın ki çok böyle bu işlerin içine girmek istemiyorum. Eğer girmek istersem zaten benim derdim başımdan aşkın. Çalışmalarda oydu buydu, bir sefer farklı şeylerle uğraşmak istemiyorum. Yok bir sefer tanıttı manıttı bilmem neydi. Yok şöyleydi yok böyleydi. Girmek istemiyorum böyle şeylere. Ama çok önemli konular olursa, kendimi gönüllü olarak gireceğim bir şey olursa hiç de çekinmem. Vatan ve millet için ne gerekirse bakın gözümü kırpmadan yaparım. Onun dışında çok da zorlamaya gerek yok ya, bilmiyorum. İnanın çok da zorlamaya gerek yok. Artık şey de umurumda değil, biliyor musunuz? Ailemiz, bizi bilenler yeter. Bizi bilen arkadaşlarımız yeter. Yok milyonlarca kişi görsün, yok şöyle olsun. Artık o konuda da değilim. Yok işte tamam kanalımız yükseldi, büyüdü. 100.000 oldu. Bu arada da plaket daha gelmedi. Bazı herhalde sıkıntılar var, bilmiyorum. Geldiği zaman bir video yapacağız. Plaketin kutlama videosunu hep beraber kutlayacağız. Ama şu an daha gelmedi. Geldiği zaman büyük ihtimal işte Poyraz, ben, Eşref abi güzel bir kutlama yaparız Allah'ın izniyle. O da bizim bir başarımız yani. Bizim ve sizin desteğiniz. Davetli. Ey davetli. Ey. Şöyle geriye gidelim, sanki karşıda gibi ama böyle gidelim. Bakalım karşıda çıkacak mı? Şurada çıkacak mı? Belki de burada çıkar. Belki de ne bileyim. Yani. Davetli. Gel de her şeyi böyle bir kereden anlat. Neden her şeyi bir kerede anlatmıyorsun? Ama son söylediği şey çok farklı daha. İnsan suretinde doğmayanlar insanlığın kaderini taşırlar. İnsanlığın kaderini nasıl taşıyor insan suretinde doğmuyor? Bilmiyorum. Çoğu şeyine de akıl sır ermiyor sözlerine. Ha işte. Ey davetli, sana bilmiyorum demeyeceğim ama söylediklerin biraz yani sert şeyler. Bize biraz daha açıkça konuşur musun? İnsan suretinde doğmayanlar insanlık kaderini taşır dedin. Bunlar kim? Yakında büyük bir duyuru yapacaklar. Siz insanlar onun normal olduğunu sanacaksınız. Ama o duyuru eşik denen şeyin ilk parçası. Eşik denen mi? Neyin ilk parçası? Eşik dediğimiz ne? Neyle ilgili olacak? Davetli, açıklama yapmadan gitme sakın. Eşik nedir? Eşik açılırsa sizin dünyanızdaki tüm sırlar bulanır. Zaman bile düğüm olur. Allah Allah. Zaman bile düğüm olur. Peki başka ne diyeceksin? Bu eşik ne zaman olacak? Bu yüzden beni çağırdın değil mi? Gerçeği bilmek istedin. O halde sana bir gerçeği daha açıklayacağım. Açıklayıp öyle gitseydin ya. Bana bir gerçeği daha açıklayacakmış. Allah Allah, bakın. İşler gittikçe biraz daha şey oluyor, biliyor musunuz? Biraz daha değişik, biraz daha karmaşıklaşıyor. Bir şeyler açıklıyor bana ama eşik. Nasıl bir eşik? Ortalığı bulandıracaklar, bu doğru. Bakın eğer ki var ya, yarın öbür gün bir haber çıkarsa, bir şeyler olursa sebep bunlardır yani. Benim düşüncem de öyle. Bakın demek ki bir haber çıkacak. Yarın öbür gün bir yerden bir haber verecekler.
Bu verecekleri haber ortalığı bulandıracak. Ve eşik dediği şey nedir? Acaba eşik... Bakın bundan önceki çağırdığım davette de eşik meşikten bir şeyden bahsediyordu. Eşikte miyiz? Toplantıda mı diyorlardı? Toplantıda da bir eşikteyiz diyorlardı. Evet, toplantıda diyorlardı. Bakın İbn Karuf'un bizi götürdüğü bu kral ve padişahların toplandığı toplantıda söyledikleri şeyler var ya, bu söyledikleri şeylerin hepsi yavaş yavaş çıkmaya başlayacak. Biz o toplantıda verilen mesajları şey olarak gördük. Hani sanki onların boyutunda yapılacak bir şey, onların boyutunda olacak bir savaş gibi ya da onların boyutunda olacak bir şeyler olarak gördük. Ama meğersem çok kısa bir zamanda burada olacak şeylerden bahsediyorlar. Dünyada olacak şeylerden. Rabbim Zülcelal bizi tüm şerlilerin şerrinden koru ya Rabbi. Ya Rabbim bizi tüm şerlilerin şerrinden koru, vatanımızı, milletimizi. Küçük sabilerin yüzü hürmetine ya Rabbim. Vatanımızı, milletimizi koru. Bu şerlilerin, bu kafirlerin yaptıkları oyunları başlarına çevir. Ya Rabbim bunlara fırsat verme. Bakar mısınız ya? Neler oluyor neler. Neler oluyor neler. Her şeyden bir şey çıkıyor. Her şeyden bir eşik çıkıyor. Her şeyden bir şey çıkıyor. Evet, davetli. Yakında yeni planlarım var. Bu yeni planlarda bazı öğrenmek istediğimiz şeyleri bu davetliye sorabiliriz. Mesela istihbari olduğu için bir resmiyeti yok. Resmiyeti olsa aslında bu istihbari olan gelen çoğu şeyde görev alabilir aslında. Niye almasın? O da bir görevli olabilir. Sonuçta yani neden olmasın? Olabilir mi acaba? Çünkü şöyle, istihbari şeyleri %100 değil. Bakın %100 olan şeyler de var ama çoğu %100 değil. %100 olan da var. La ilahe illallah. La ilahe illallah. Ey davetli, şu an seni bekliyorum. Ey davetli, şu an seni bekliyorum. Ulan var ya, papaydı bilmem neydi. Ya adamlar 100 yıllar sonrasına planlar yapıyorlar ya. 100 yıllar sonrasına. Adamlar gizli gizli şeylerin içine bir şeyler koyuyorlar. Çizgi film karakterlerinin içine subliminal mesaj diyorum ya. Subliminal mesajlar koyuyorlar. Bu subliminal mesajlar ya her ne olsa söyle. Bunu da her seferinde söylerken şaşırıyorum. Biz burada açık açık la ilahe illallah Muhammed Resulullah dediğimiz zaman milletin zoruna gidiyor. Hem de nasıl zoruna gidiyor biliyor musunuz? Ama istedikleri kadar zorlamayız. Bu bir gerçek. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah. Yani Allah birdir. Allah Zülcelal birdir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Muhammed Mustafa da onun kulu ve elçisidir. Muhammedun Resulullah onun Resulüdür. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Davetli. Şu gizli gizli verdiğim mesajlar, şifreli verdiğim mesajlar. Aslında çok şifreli konuşmuyor değil mi? Şifreli konuşmuyor. Bence şifreli konuşmuyor yani. Çünkü konuştukları birer şey yani açık açık konuşuyor ya, açık açık söylüyor. Yok bir şey olacak, bir şey gelecek. Acaba ne olacak? Evet davetli. Dünyadaki tüm sırlar bulanır. Zaman bile düğüm olur diyor. Bakın zaman. Zaman nasıl bir düğüm oluyor ya? Zaman bile düğüm olur. Ey davetli, anlattıkların çok korkunç. Zaman bile düğüm olur diyorsun. Bu zaman acaba boyuttaki zaman mı yoksa bizim zamanımız mı? Yani bu düğüm nasıl olur? Boyuttaki zaman değil. Bu zamandaki zaman. Bu zamandaki zaman dediğim insanoğlunun yaşadığı zaman. Allah Allah. Papa
Papanın peşinde olan tek güç gözcüler değil. Nasıl yani? Papanın peşinde olan dediğin, Papanın yanında olanlar mı? Evet. Tek o gözcüler değil. Bizim alemden biri daha onu izliyor. Adı eski metinlerde yasaklanmıştır. Sizin alemden biri onu mu izliyor? Ne yapacak? Bir planı mı var yoksa ona yardımcı mı olacak? Nedir yani? Neden izleniyor? İsmi yasaklanmış dediğine göre firari biri herhalde. Onu birkaç gece sonra göreceksiniz. Ama siz insanlar onu melek sanacaksınız. Aslında o bir melek değil. Allahu Ekber. Melek mi sanacağız? Belki de melek sanmayacağız. Niye öyle diyorsun ki? Sakın, sakın bu konuşmayı yarım bırakma. Çünkü onlar seni de duydu. Beni duydular mı? Kim beni duydu? Onlar beni duydu ha. Onlar dedi, bakar mısın? Vallahi kimseden korkumuz yok Allah'a şükür. Onlar beni duydu da duyarsa duysun. Neyimi duydular? Onlar da davet yapsın, beni duysun. Ben de davet yapayım, onları duyayım. Sakın ha sakın bu konuşmayı yarım bırakma. Yarım bırakmıyorum zaten. Bu konuyu da yarım bırakmayacağım, devam edeceğim. Ne olacaksa o. Olacak bakalım metafizik davette ne olacak? Şu kamerayı da var ya 2'de 1 yarım çeviriyorum. Ne olacaksa olacak artık. Ey davetli. Yapılacak şeyler zaten belli. Bakın yapılacak. Bunların yapacakları belli. Yapacağı her şey belli. Bakın. Büyüdü, ritüeldi. Bunlar için çok normal. Benim kafama takılan şu. Bizim alemde biri diyor. İsmi yasaklanan biri. İsmi yasaklanan biri onu izliyormuş. Onu izliyor da ne diye izliyor? Acaba niye izliyor? Ne yapacak? Bakın merak ettim şimdi. Ey davetli, gel deriz onu söyle. Onu izliyor dedin. Onu kim izliyor? Nasıl izliyor? İyi niyetle mi, kötü niyetle mi? Gerçi kötü niyetle olsa burada bizim ona söylememiz ya da burada söylememiz uygun olmaz. Kötü niyetli olsa. Kendi bulsun değil mi? Ve kendini izlendiğini şu an öğrendi. Kendi bir şekilde bir çaresine baksın. Evet, kendi bir şekilde çaresine bakması lazım. Bakalım davetli gelecek mi gene? Onu izliyor. Kim ya? İsmi yasaklanan biri. İsminin açıklanması kitaplarda yasaklanmış. Bakın böyle davetler var. İsminin yasaklanmış olduğu, isminin yasak olduğu yaratıklar var bazı şeylerde. Benim bazı kitaplarımda. Hatta kitaplarda şöyle diyor, ismi diyor söylenmesi işte doğru değil, isminin zikredilmesi doğru değil. Böyle yaratıklar var, kesin onlardan bir tanesidir. Onu takip eden, onu arayan, onu bir şekilde şey yapan onlardan biridir. Allahu Ekber. Evet. Bakalım davetli. Ey davetli. Eğer geldiysen görünebilirsin. Seni bekliyorum. Uzaklaştığım zaman çıkıyorsun. Neden uzaklaştığım zaman çıkıyorsun peki? Normalde gözükmen lazım. Neden gözükmüyorsun davetli? Şu an seni bekliyorum. Ey davetli. Gelecek misin? Ey davetli. Ey davetli. La ilahe illallah, la ilahe illallah. Davetli seni bekliyorum. Davetli. Benim
Bakın araştırma ne kadar doğru. Bu araştırma öyle bir doğru ki şöyle oldu. Ben istihbari birini çağıracaktım ve bunun hakkında bilgiler alacaktım. Bu gelen kişiyi not ettim. Bu gelen kişinin ilk defa sizinle beraber gördüm. Bunun hani doğru bilgiler getirdiğini sizinle beraber gördüm. Ve ilk defa ne oldu? Kendi ismini güzel bir şekilde yazdıracağım. İsmini, evet. Bu bahsettiğin kişi kimdir? İsminin bile yasak olunan, söylenmesinin yasak olunan dediğin kişi kim? Sizden olan bu kişi şer üzerine mi yoksa hayır üzerine midir? İsminin yasak olduğu kişi daha önce ceza almış ve şu an kilitli biri. Bu devamlı onları izliyor. Ne yapacağı da belli değil. Eğer ki en ufak bir boşluk bulursa elinden gelen en büyük cezayı verecek. Nasıl verecek cezayı? Bu söylediğim Müslüman mı? La havle ve la kuvvete. La havle ve la kuvvete. Bakın ne diyor ya. İzliyor, en ceza verecek. Neyse bunu söylememiş olalım. Hatta ismini bilmedikleri için arasınlar dursunlar. Biz şimdi iyilik mi yaptık, kötülük mü yaptık anlamadım. Acaba biz bir iyilik mi yaptık? Yoksa bir kötülük mü yaptık? Hiç anlamadım yani. Acaba bunu söylesek mi, söylemesek mi? Burayı kessek mi, kesmesek mi? Çok farklı bir düşünce içine girdim. La ilahe illallah. La ilahe illallah. Bakın biz uğraşmaya devam edeceğiz. Yani ben bu çalışmalara devam edeceğim. Uğraşmaya devam edeceğim sizlerle beraber. Zaten nakış nakış ilerliyoruz. Bakacağız daha neler olacak, neler duyacağız, neler söyleyeceğiz. Gelen davetli, istihbari bir davetli. Bu istihbari davetli. Konuşmaları da çok iyi, çok güzel. Her şeye de cevap veriyor. Acaba başka şeyler hakkında neler sorulur? Şimdi bu bir görev. Bugünkü bizim konuştuğumuz ve bu davetlinin getirdiği büyük bir görev. Bakın, o ayrı bir mesele. Ben bu davetliyi tekrar çağırırsam, bu davetli farklı bir konu üzerinde bununla konuşursak, acaba neler söyler? Mesela bu konu ne olabilir? Buna hepimiz karar verelim. Hangi konu hakkında, kimin hakkında bir şeyler söylesin, bir istihbarat, bir şey bilmediğimiz bir şeyleri bize söylesin. Bakın ben çok merak ettim mesela. Bugünkü davetin böyle olduğunu bilmiyordum. Böyle olacağını bilmiyordum. Dedim kesin biri gelir bize saldırır. Onun dışında farklı bir şey olur dedim, yani öyle düşündüm. Ama böyle bir davetli gelince, böyle bir istihbari bir yaratık gelince şu an her şeyi sormak istiyorum, biliyor musunuz? Her şeyi. Osmanlı'yı, Atatürk'ü, Fatih Sultan Mehmet'i, yani her şeyi. Sultan Süleyman'ı, ne bileyim. Yani bunlar birer örnek, daha çok şey var da. Bakalım bunlar hakkında neler söyler, neler yapar, bilmiyoruz, ne der, onu da bilmiyoruz. Ey davetli, ey davetli, burada mısın? Ey davetli, davetli. Bakın bayağı da geldi gitti. Gerçekten bayağı da geldi gitti. Ama şu an yok. Bekleyeceğiz bakalım davetli bize neler diyecek. Davetli, eğer buradaysan bizlere görül. Karşıda. Davetli şu an karşıda ama nedense şu an gözükmüyor.
Bakın ben normalde böyle içeriye döndüğüm zaman gözüküyor ama şu an gözükmüyor. Neden acaba? Işıktan dolayı mı, farklı bir şeyden dolayı mı, onu da bilmiyorum da. Şu an orada. Davetli. Konuşabilirsin. Eğer konuşursan ekranda ismin B'ye yazın da çıkar. La ilahe illallah subhaneke ne kuntu minez zalimin. La ilahe illallah subhaneke ne kuntu minez zalimin. Evet. Bakalım son olarak ne söyleyecek, onu merak ediyorum da. Yoksa şu an yani çoktan daveti kapatmam gerekiyor aslında da. Ne diyecek, ne yapacak merak da ediyorum. Şimdi merak etmek de çok değişik bir şey de, bakalım. Davetli. Ben bu daveti kapatacağım. Daveti kapatacağım. Şu söylediklerini bir araştırayım. Yardımcılarımla bir istişare. Gece bir istişare. Bilmiyorum, bu işler çok derine gidiyor. İbn Karuf'la da bir istişare yapmam lazım. Bunların ne olduğunu detaylı bir şekilde çıkarmam lazım. Eğer çıkarırsam o zaman işler daha da kolaylaşacak. Arkadaşlar daveti kapatacağım. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda buluşmak üzere. Herkes kendine çok iyi baksın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.